Havanın kayıp kızları, bilgeliğin ve acının mirasçıları. İnsanlık tarihinin ve kadim mitolojilerin sayfalarını çevirdiğimizde, yaratılışın ilk büyük trajedisi her zaman Adem'in oğulları üzerinden anlatılır. Kabil ile Habil'in savaşı, dökülen ilk kan, kardeş katlinin getirdiği o karanlık lanet. Ancak bu kanlı sahnenin gerisinde, tarihin derin sessizliğine gömülmüş, isimleri kutsal metinlerin satır aralarından silinmiş başka figürler vardır. Havva'nın kayıp kızları. Onlar, insan bilincinin uyanışını başlatan Havva'nın hem acısını hem de o boyun eğmez bilgelik arayışını genlerinde taşıyan asıl mirasçılardı. Tarih, kralların ve savaşçı oğulların adını ezberlerken, yaşamı, şifayı, toprağı ve insanlığın gizli hafızasını inşa eden bu kızların isimlerini apokrif, yani gizli kalmış metinlerin karanlık odalarına hapsetti. Ancak o odaların kapısı aralandığında karşımıza üç muazzam figür çıkar. Avan, Azura ve Luluva. Havva'nın ilk kız çocuğu ve Kabil'in ikizi olan Avan, insanlık tarihinin en ağır yüklerinden birini sırtında taşıdı. Apokrif kaynaklara göre o, sadece ilk kız çocuk değildi. Aynı zamanda cennetin dışındaki o yabani, acımasız dünyada doğan ilk neslin temsilcisiydi. Kabil, kardeşi Habil'i katledip lanetlendiğinde ve insanlığın ilk topluluğundan sürüldüğünde, onunla birlikte bilinmezliğe doğru yürüyen tek bir kişi vardı, kız kardeşi Avan. Avan, karanlığı seçen bir adamın yanındaki yoldaş, insanlığın ilk şehirlerini kuran o asi soyun anası oldu. Onun hikayesi, sadakatin, sevginin ve aynı zamanda kötülüğün doğuşuna şahitlik etmenin getirdiği o derin trajedinin hikayesidir. Avan, annesi Havva'dan sürgün edilmenin ne demek olduğunu, konfor alanını tamamen terk edip bilinmez fırtınalara göğüs germeyi öğrenmişti. Diğer yanda ise Habil'in ölümü ve Kabil'in sürülmesinden sonra acılı anne Havva'nın bağrından doğan bir diğer kızı Azura yer alıyordu. Azura, kutsal metinlerde Adem ve Havva'ya bir teselli olarak verilen üçüncü oğul Şit ile evlendi. Eğer Avan, insanlığın dünyevi, hırslı ve şehirler kuran yönünün anasıysa, Azura, insanlığın ruhani, bilge ve şifacı soyunun koruyucusuydu. Annesi Havva'nın yasak meyveyi ısırdığında elde ettiği o kadim evrensel bilgiyi, yıldızların dilini, toprağın gizli şifasını kızlarına aktaran ilk öğretmen Azura'ydı. Bilginin lanetini değil, bilginin insanı olgunlaştıran gücünü seçmişti. Kadim geleneklerdeki ilk bilge kadın, ilk büyük anne figürü, aslında Azura'nın o sessiz ve derin mirasından başkası değildi. Ve trajedinin tam merkezinde duran gizemli bir isim, Luluva. Bazı Doğu Hristiyan ve antik kadim metinlerde Habil'in ikizi olarak geçen Luluva, dünyanın şahit olduğu ilk kusursuz güzellik olarak betimlenir. O, sadece fiziksel bir güzelliğin değil, aynı zamanda insanlığın karşı karşıya kaldığı ilk büyük kıskançlığın, ihtirasın ve nihayetinde ilk cinayetin fitilini ateşleyen o gizli özneydi. Kabil'in Habil'e yönelttiği o ölümcül öfkenin arkasında Luluva ile evlenme arzusu ve onun getirdiği o ilkel sahip olma dürtüsü yatıyordu. Luluva, insanlık tarihinin ilk büyük kurbanıydı. Onun iradesi, arzuları ve sesi, erkeklerin güç ve egemenlik savaşının gürültüsü arasında tamamen yok edildi. O, güzelliğin bir lütuf değil, karanlık bir çağda nasıl ağır bir bedele dönüşebileceğinin ilk zamansız kanıtıydı. Havva'nın bu üç kızı, Avan, Azura ve Luluva, aslında sadece geçmişin tozlu sayfalarında kalmış mitolojik isimler değildir. Onlar, tarih boyunca kadının yürümek zorunda kaldığı o çetin yolların ilk prototipleridir. Ne zaman bir kadın sınırları zorlasa, gökyüzünü incelese, şifalı otlarla insanları iyileştirmeye çalışsa ya da düzene karşı çıkıp "neden?" diye sorsa, karşısında Havva'nın o ilk günahla yaftalanan gölgesini buldu. Engizisyon mahkemelerinde yakılan binlerce şifacı kadın, Azura'nın mirasını taşıyordu. Sınır dışı edilen, lanetlenen ve erkeklerin dünyasında var olma mücadelesi veren her kadın, Avan'ın adımlarını takip ediyordu. Toplumsal tabuların, savaşların ve güç kavgalarının ortasında nesneleştirilen, sessizliğe gömülen her genç kız ise Luluva'nın çığlığını içinde barındırıyordu. Lilith ile başlayan o vahşi ve boyun eğmez özgürlük çığlığı, Havva ile insan bilincinin ve iradesinin uyanışına dönüşmüş, Havva'nın kızları ile de yeryüzünün damarlarına yayılmıştır. Onlar birer kurban ya da silik birer figür değillerdi. Savaşların, yıkımların
ve ataerkil anlatıların parlatılmış tarihinin arkasında insanlığı gerçekten büyüten, çocukları eğiten, acıyı dindiren ve annelerinden aldıkları o kadim merak meşalesini bugünün bilimine, sanatına ve teknolojisine taşıyan asıl gizli güç onlardı. Bizler bugün dünyayı sorgularken sadece Havva'nın değil, onun o sessiz ama dirençli kızlarının da zihinsel mirasını göğsümüzde taşıyoruz.